dur, dur, dur. Anam kızım. Geldin mi sen? Akşam. Sağ, gel oğlum. Gel oğlum. Neredesin sen? Bunlar böyle işte. Çağırdığın zaman hemen eline gelirler. Sürekli elimde bir şey verdiğimden. Şimdi güvelek verelim biraz. Ben Kayseri'nin Yayhalı ilçesine bağlı Deli Ali Şuha köyünden Osman Akgüneş. Lahabıma da Kurt Osman derler. Çocukluğumuzdan beri bu işi yapıyoruz. Alıştığın zaman da bırakamıyorsun. Zaten sevmesen yapamazsın bu işi. Severek yaptığın zaman da güzel oluyor. İşte köyden 5 kilometre yüksek Yastıpınar deriz buranın yaylanın ismine. Kışın aşağıya göçeriz. Aşağıda kışlık yerimiz var. Yazın buraya geliriz. Burada 11. aya kadar, kar yağana kadar, kar ne zaman kapatıyor, çekerdi aşağıya malı. Daha önceleri Adana'ya gidiyorduk. Bir 15-16 sene Adana'ya gittik. Akdeniz'e kadar gidiyorduk. Akdeniz'e dayanıyorduk. Sonra Adana'ya gitmek biraz masraflı oldu. Köyümüzde bakıyor şu anda. Köyde yemle yemliyoruz. İşte kışın yem veriyoruz, yazın da buraya yaylaya çıkıyoruz. Şimdi davar akşamından kalkar yataktan gider yukarıya çoban keçetiyle, işte benim çocuk var Muharrem. O yatar dağda, sabah gelir saat 9-10 falan, o sıralarda kahvaltımızı yaparız. Ondan sonra sağım işine gireriz. Sağım bittikten sonra oğlanın da var yatar saat 3'e 4'e kadar. 4'te falan seçerdi oğlağı. Ben oğlak gidiyorum. Oğlağa ben gidiyorum. Davarı Muharrem gidiyor çocuk. Bu şekilde hayatımızı itham etmeye çalışıyor işte. Şimdinin gençleri de bu işi biraz zor sunuyor. Ama eskiye rağmen şu anda yapan bu işte kazanır. Yani kazanmam diyen yalan söyler. Ama severek yaparsan kazanıyorsun işte. Sevmezsen zaten hiçbir işi yapsan da o işten bir şey anlamazsın. Yani yemek yerken bile canın istemeyerek yediğinde ya karnın ağrıdır ya başın ağrıdır o yemek senin. Bu da aynısı. Severek yaparsan güzel bir yerim alırsın. Kârın olur. Baktığın mal da güzel olur. Malın güzel olursa sen de zaten güzel olursun, rahat olursun. Malın rahat olmazsa sen de rahat olamazsın. Bu şekilde de yapmaya çalışıyor işte. Sürekli yapılacak da bir iş değil. Yani şurada 5 sene, 10 sene yapabildiğin kadar işte bir şeyler yapmaya çalışıyor Allah'ın izniyle. Sağılır davarımız. Ben kurbanda sattım malı. Yavru aldım. 2 ay yavruyu emdirdim. 2 ay sonra yavruyu yeme tuttum, yemledim. Anaç mal biraz yaşlanıyordu. Mal gencelsin diye ben bir 40 tane falan kurbanda sattım. Şu anda 50-60 civarında bir sağılır malımız var. Ortalama bizim mallar süt mal olmadığından dolayı belki 1 litre veren az çıkar içinde günde. Yani yarım litre o civarlarda süt elde ediyoruz. Sütü peynir çalarız. İşte peynir yapıyoruz. Peyniri de biz pazara götürüp satmıyoruz işte. Kendi yiyeceğimiz çıkarsa genelde de
Ben oğlak emsin diye hiç sağmıyorum. Yani sağdırmıyoruz. Oğlak emerse zaten satacağın peynirden oğlaktan alıyorsun onun parasını. Kârı oradan çıkıyor. Erkeğini satıyor. Erkek oğlaklar 180 falan olduğu zaman dişi oğlağı bırakıyoruz. İşte üretim yaptığımızdan dolayı dişi oğlak devam ediyor. Yılda yani yarısı satırsa yarısı geri üretime devam ediyor. Üstten yaşlananı geri satıyoruz. Bu şekilde devam ediyoruz işte. En önde içiyoruz. Lan şurada servis kalmış. Peki ya. Ekeğe tut da. Ekeğe tut da yine vurursan. Kalma lan. Bu sarı ilaç. Yapıştır. Hem ateş düşürücü, hem ağrı kesici. Oğlum şurada kaç. Hasta mı oldu? Bu da Funnamin diye bir ilaç. Bu da aynı şekilde. Kameraya bak şöyle. İkisi birbirini destekleyici. Ekemiz biraz halsiz. Bırakma. Bırak. Şimdi sağım yapacağız. Sağ. Rozmarları ayrı şu anda. Çebişleri, lekeleri. Muharrem sür. Onu sağ mı? Tamam yeter ya. Git şurada kalmış. Dur. Koy ver, koy ver. Yılın ortalama 3-4 ayı sağımla geçer. Normalde 3-4 ay sağlıyor da biz o kadar pek sağma. Kendi evimizin yiyeceğini yapacak kadar sağıyor annem. Bizim oğlak emer genelde. Millet hani peyniri satar, para kazanır ya, biz de biraz oğlak iyi olur, oğlaktan kazanır. Bu da aynıya geldi. Normalde geçen yılın oğlağı doğum yaptı. Bazen oluyor öyle 3-5 tane. Çebiç oğlak. Çebiç yani şu anda bir yaşlı. Zaten çebiç olduğundan yapıyor bunu da şu anda. Uslu geç olsa Getir. bu şekilde yapmaz. Girsin araya. Kapıyı düşsün. Kapı. Geli gelirsin. Koy. Şimdi bu geçimiz Bu gerçi zaten hasta. kışın çift yavruladı. Aslında şöyle. İlk yavru yaptıktan sonra biz bilemedik. Karnında bir yavru daha varmış. Geçide bir halsizlik var. Bir hani yem yemiyor. Sonra bir hafta sonra ben fark ettim.
Diğer yavru karnında ölmüş. O da şişmiş. Şey demiyor. O yüzden şu anda bu geçi biraz Fanti funti var. zayıf kaldı diğer mallara göre. Daha hala kendine gelemedi yani. İstersen vuruyor. Şunu tutun durun hadi şey. Bu yaklaşık 1 saate peynir olacak. Şimdi eskiden benim yani mal güttüğüm yıllarda benim diğer çocukluğum yıllar ya da 17-18 yaşında mesela çobanın hiçbir sosyal hayatımız yoktu bizim. Telefonummuş bilmem neymiş. Ancak adama bir şey haber edeceğim. Dağdan dağa çağıracağım. Hasan! Yusuf! Bir de
ay ışığı. Bu şekilde haberler yok. Şu andaki çobanların kardeşim dünya cebinde. Bu halde de adamlar yine mesela bu işi yapmaya zor sunuyorlar. Her istedikleri sosyal hayata ulaşıyorlar. Dediğim gibi eskiden bizim diyorum ya, hiçbir şeyin yoktu, böyle imkanların yoktu. Adam şu anda mesela yaygınlaşıyor şu anda drone. Drone'la mesela adam, drone güzel de bir şey. Gerçekten şu anda teknolojiye zaten bu iş uymazsan zaten yapamazsın. Bu iş zor alıyor. Eski kimi olmuyor. Adam drone'la adam oturuyor. Şuraya açtığın zaman bura zaten depe sırt Adana il sınırı bu sırt. Buranın ötüyor Adana. Mal buradan gidiyor, orada dikim var mesela. Dikim yasak. Sen burada oturursun, bak kaldır drone'unu. Örnek malına bakarsın. Mesela kurt için zaten drone'u çok arıyorlar. Baktın kurda gelse bile kurdu da öte ürküden bir şey drone. Bizim yıllarımızda da böyle imkanlar hiç yoktu. Adam şu anda mesela çok nadir kaldı dağda yatan, yatıya giden mal. Mesela mal gece yayılır, gece yayıldığı zaman mal saat 6'ya kadar kaldıramam gündüz yatağında. Ama sen tutar ağla koyarsan bu mal akşama da yatmaz, gider yayılmaya. Gündüz yayılır o. Çünkü aç, karnını doyuruyor hayvan. Bir de gece yayılımı ne kadar gündüz burada yem de ver. Gece git mal, gece dağda yayıldığı zaman o mala yeter olmaz. Hiçbir zaman için. Mal böyle pırıl pırıl olur dağda yatan mal. Çünkü düşün, sen ağla koy, günlük o mal kendi gübresinin zibilinin üstünde yatıyor. O zibil o hayvanı yakıyor. Rüzgar esiyor, toz ağzına burnuna gidiyor malın. İşte gözüne boz deriz. Genelde öyle olan malların gözünde bozlanma olur. Yani boz düşer, gözü böyle perde iniyor, gözüne sulanıyor. Ama dağda yattığı zaman bugün şu depede yatar, yarın öbür depede, her gün bir yatak, temiz yatakta yatıyor mal. O bile malın et olmasına çok faydalı olan bir şey oluyor. Çünkü sen kendini düşün bak. Yatağın ıslanmış. Orada kuru yatak var. Islak yatakta mı güzel uyuyabilirsin? Kuru yatakta mı? Aynı, hayvan da aynı. Zaten seçe bugün buraya yattıysa mal gider oraya. Geçi diyeyim yani keçi. Yarı buçuk böyle taşın içine yatma. Deşer böyle ayağıyla deşer. Oraya deşer. Temizler, ondan sonra yatar. Suyu içerken bak. Suyu git tekneye. Tekneden içmez. Çeşmeden içmeye çalışır. Çeşmenin aktığı yerden. Yaylımda bile aynı mesela. Bırak koyunu mesela, sığırı otu biçer. Böyle sığırı gider ama keçi bir o otun tepesinden alır. Geçe bir onun tepesinden. Sürekli yani temiz yerlerinden yemeye çalışır. Ondan dolayı da yani keçinin de eti çok güzel, lezzetli. Lezzetli oluyor yani zaten kekik yer. Mesela hep kekik bizim bu dağlar. Şuraya ötüyü açtığın zaman böyle yediğin zaman peynirinde bile kekiğin kokusu geliyor yani malın. Etinde de aynı zaten. Damak tadın var zaten, anlıyorsun eti yediğin zaman. Bunlar da yeni yavrularımız. Şimdi
yaz geldiği için sıcakta mal zorsunmasın diye bu şekilde kırkım yapıyoruz. 7. ayda başlarız yani yavaş yavaş. Önce yoz mallardan, sonra sütlü mallardan bu şekilde yıkarız. Artık yeni yıl bu zamana kadar bu şekilde uzuyor. Bunda Şimdi bunu bu şekilde kırpmazsan et de almaz. Hem zorsunur mal, yanar sıcakta. Bu çok yakar mal. Buralar biraz sıcak bölge olduğunda adım Duran, soy ismim Akgüneş. Kayseri Yahyalı, Delalüşağı mahallesinde doğdum, büyüdüm. İlkokulu Delalüşağı'nda okudum. Sonra Yahyalı Mustafa Koyuncu Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldum. Ondan sonra okula devam etmedim. Askere gittikten sonra evlendim. Evlendikten sonra 1-2 yıl babamgilin yanında malla uğraştık. Şimdi de Yahyalı'ya şehre taşındım. Madende çalışıyorum. Arada bu şekilde gelip babamgile yardım ediyorum tatillerde. Benim ufak kardeşim gidiyor malı. Babamla beraber. Babam oğlağa bakıyor, kendi malı gidiyor. Yahyalı'ya taşındık ama köye alışkın olduğumuzdan şehir bizi boğuyor. Yine izinde falan yine gelip dağa taşa çıkmazsak olmuyor. Alışmışık çünkü. Yine bu şekilde işte geliyoruz burada. Muharrem'e kardeşime yoğunluk veriyorum bazen. Mala gidiyorum. İşte malı kırkı yok. Malın yanında yat yok gece. Tabii şimdi bunun zor tarafı var. Hani kolay taraflar da var ama zor tarafları da çok. Şimdi mesela millet rahat yatakta yatarken sen gece sırtında bir keçe. Hani ben şimdi çalışıyorum, madendeyim de hani şu anda Muharrem yapıyor o işi. Dağda yatıyor. Hani yeri geliyor soğuk oluyor, yeri geliyor yağmur yağıyor. Hani yeri geliyor kurt saldırısı oluyor mala. Hani başımıza gelmeye de olan arkadaşlar var. Onun için hani yeri de geliyor şu anda mesela sabahın 2 saat gidiyorsun. Aha saat 5-6'ya kadar mal yatıyor. Hani sen de çayını içiyorsun, yemeğini yiyorsun, oturuyorsun. Köye gitmek istersen gidin, işini halleden geri gelin. Yazın bu şekilde. 9. 10. aydan sonra malı içeriye alırız. Burada kışla var. Ne zaman sabahın kalktık kar yağdı o zaman aşağı ineriz. Kış yurduna. Kış yurduna da içeriye yani mal gider gitmez hemen tekneler döşeli yeme başlar. Nisan'ın 20'sine kadar 15'ine kadar neyse yem veririk mala. Hani kışın da zorluğu çok. Kar yağıyor, yeri geliyor, sular donuyor. Hani kar çok yağarsa köyden 3-5 kilometre uzakta. Ulaşım zor oluyor. Şu anda orada bizim kalacak bir yer yok da köye gidip geliyor kışın. Hani o şekilde kolay yönleri de var, zor yönleri de var.
en keyif aldığım yeri bahar günü. Hani bahar iyice geldikten sonra mesela 5. ay. Böyle çayırlar tam büyüyor. Hani mal artık duruyor yani. Bir bıraktığın yerde en az 3 saat, 5 saat oturduğun yerde istersen 3 demlik, 5 demlik çay iç. Çünkü mal doyunuyor. Ota gözü doyuyor, karnı da doyuyor. Ama mesela 7. aydan sonra artık ot dönmeye başlayınca mal durmaz. Gece yayılımı ister. İşte gece gideceksin, dağda yatacaksın. Sabahın saat 9-10 gibi, 8-9 gibi neyse eve getireceksin, sağdıracaksın malı. Akşam 5-6'ya kadar mal yatar, gece yayılan mal yatar. Ama sen ağla uyuyayım gece, sabahın da güdüğüm dersen, sabahın 5 saatte gütsen o mal eve geldi mi durmaz. Gider yayılmaya gider. Çünkü aç mal. Ama işte mesela güzün de güzel oluyor. Güzün de çok iyi. Güzün mal kefene biner. Bizim burada kefen var. Kefen yumuşamaya başladı mı, yağmur falan yağdı mı kefen yumuşar. Güvelek deriz biz bu kamalağın, katıranın başında güvelek olur. İşte güvelek dökerik ufak tefek. Yani mal çilesini iyice alır. Zaten malın en güzel et aldığı zaman 9. 10. ay, 11. ay. Mal etini aldı mı artık şey yapmaz yani, nereye sürersen sür seni rezil etmez daha da. Ama kışın bir 3-4 ay zor. Soğukta, karda, dipide. Yeri geliyor malı 1 ay, 1,5 ay dışarıya çıkaramıyor. Çünkü dışarıda bir şey yok. Çıkarsan mal mesela Şubat'ta mal doğum yapar. Şubat'ın 15'i 20'si arası. O soğukta mesela dışarıya çıkarsan malın sütü çekilir. Boyrazda. Bu sefer süt çekildi mi de görpe süt ememeyecek. Oğlak da iyi olmaz. Davar üşüyünce davar da iyi olmaz. İçeride bu kara davar içeriği de sevmez. 3 gün içeride kalsın, 4. gün birbirinin kılını yemeye başlar. Oyun gibi değil. Oyuna bir sene içeride bak, bir sene daha bak. Ama davara 3 gün içeride bak, 4. gün tekneyi kemirir, birbirinin kılını yer, dövüşür. Yavru atma olayı da çok olur o zaman. Yavruluyken mesela içeride çok kaldı mı? Çünkü birbiriyle vuruşuyor. O yüzden kışın biraz zor. Şimdi ateşimizi yakıp böreğimizi pişireceğiz burada sacda. Geçi peyniriyle börek yiyeceğiz. Bunlar da köyden, şuradaki bahçelerin mahsulü. Taze taze organik diyor. Kendi bahçelerimizde. Yaz geldi artık. Kışın hep hormonlu salatalıkları yedik. Çamurlu çamurlu. Böyle geçsin içinde. Yetsin değil mi? Şu inek çekelim. He? İnek çekelim. Ama yeter mi bu şey? Ateş? Bir atacağım. Dağlarsa. Şans.
Onları bir dene. Sağlam yedi. Gönderin. Ya bu getir. Ya indi mi? Şunu yağlar. Ay bakayım. O gayet. Son bir yağıyor öyle. Yanıyor zaten. Böyle sıcak ya. Keşke. Yani şimdi oradan dönder diyor bak abin oradan gösterdi daha niye zorlarına girmeye çalışıyor. Yavrum bu sıcak nasıl sıcak ya? Şuraya gelip tabii şuraya Vallahi billahi aşırı yavrum okuyor. bekleyeceğim. Ne diyor burada? Bundan olur ha. Şöyle yaklayacak. Şöyle yaklayacak. Hiç yere bir yer varaması getirebilir. Bu malama girer ha. İçeriden çıktın ya ki dışarı bansın bekleyip.
Odam kireç tutmuyor, kumunu katmayınca. Odam kireç tutmuyor, kumunu katmayınca. Sevda baştan gitmiyor, yar ile yatmayınca. Sevda baştan gitmiyor, yar ile yatmayınca. Odam kireçtir benim, yüzüm güleçtir benim. Odam kireçtir benim, yüzüm güleçtir benim. Soyunda gir koynuma, terim ilaçtır benim. Soyunda gir koynuma, terim ilaçtır benim. Baba ben derviş miyem, kürkümü giymiş miyem? Baba ben derviş miyem, kürkümü giymiş miyem? Ben sevdim eller aldı, niye ben ölmüş müyem? Ben sevdim eller aldı, niye ben ölmüş müyem?